Merhabalar. Evet, sesim düzeldi. Sesim düzeldi. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Ee, Şimdi Haziran'ın başında 6'sı ya da 7'si, kaçı? Pardon, tam 9'undaymış. Jüpiter burç değiştirecek ve Jüpiter Yengeç burcuna girecek. Şimdi yeni bir sistem yapıyorum. Bu sene o kadar çok gezegen burç değiştiriyor ki bir videoda o gezegenin anlamını ve genel hareketlerini anlatmak istiyorum. Bunu Satürn'de yaptım biliyorsunuz. Bir videoda da şeyi anlatmak istiyorum. Burçlar üzerine etkilerini anlatmak istiyorum. Böylece daha iyi oluyor. Hem bilgi oluyor hem de siz de öğrenmiş oluyorsunuz işte bir şeyleri. Kendi burcunuza etkileri de onun anlamında anlatıyorsunuz. Ben mitolojiyi çok seviyorum. Okudum da mitoloji. Ve şeyi anlatmak istiyorum ilk önce size. Biraz mitolojide Jüpiter ne? Çünkü eğer biz gezegenleri anlamını veren tanrıları bilirsek o gezegenleri de ona göre astrolojide yorumlayabiliyoruz çok rahat. Şimdi mitolojide Jüpiter'i Zeus temsil ediyor. Zeus tanrıların tanrısı oluyor. Zeus'un babası Kronos yani Satürn, dedesi de Uranüs. Dünya. Dolayısıyla Zeus o sert babasına bir bilgi geliyor. Satürn dinlediyseniz zaten orada anlattım. Bir bilgi geliyor. Diyor ki senin yerine doğacak çocuk senin yerine gelecek diyor. Kronos da zaten kendi babasını alt etmiş ve onun yerine geçip kral olmuş. Dolayısıyla bu karmayı çok iyi bildiği için doğan çocuklarını yutuyor. Ve fakat eşi Zeus dünyaya geldiğinde Zeus yerine bir taş veriyor ve onu yutuyor. Zeus da alıyor işte bir adaya götürüyor, orada yetiştiriyor falan. Ve Zeus sonra dönüyor babasının işte yerine geçiyor. Olimpos'a yerleşiyor. Tanrıların tanrısı oluyor. Babasından da midesinden de kusturarak işte o çocukları diğer Plüto'ydu, Poseidon, Neptün, Poseidon, Plüto, Hades onları kurtarıyor ve sonra da işte birine yer altını veriyor, birine denizlerin yönetimini veriyor. Kendisi de tanrıların tanrısı olarak Olimpos'un tepesinde elinde bir şimşekle ve bir asayla oturuyor. Şimdi ve astrolojide de Zeus'un karşılığı Jüpiter. Ve Jüpiter'in gezegeni de Yay burcu. Bir kere bilgeyi ve bilgeliği anlatıyor Yay. Öğrenmeyle çok alakalı. Çünkü 9. evimiz aynı zamanda astrolojide. Dolayısıyla Zeus her şeyi bilen kişi bir kere. Hatta her şeyi bildiği için tanrılar kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda karar merci olarak Zeus'a gidiyorlar ve Zeus karar veriyor. Yani burada Zeus'un aynı zamanda yani 9. evin ve Yay burcunun aynı zamanda bir adalet şeyi de var. Anlamı da var. Bir diğeri burası bilgi kişileri anlatıyor. Şimdi dönüp baktığımızda eski dönemlere yani dünyadaki eski dönemlere baktığımızda bilgi neyle eline geçiyor biliyor musunuz insanların gezerek eline geçiyor. Yani Marco Polo, Evliya Çelebi, işte America Vespucci bütün dolaşarak bilgiyi ve keşfi yapıyoruz şimdi. Sosyolojik olarak baktığımızda yani coğrafi olarak da hani anlatılır ya bilgi böyle öğreniyor. Yani Marco Polo İpek yolundan gidiyor.
İpek yolu Çin'e gidiyor. Çin'den işte onu getiriyor, bunu getiriyor. Hatta dönüp bakarsanız tarihe, İstanbul'un keşfinde kullanılan işte bu dinamitin, Çin'de bulunmuş olan dinamitin dünyaya yayılmasıyla beraber işte kalelerin yıkılması toplarla ve böylece işte Orta Çağ'ın bir şekilde sonlanması anlamına da geliyor. Yani bunlar öyle küçük keşifler değil. Aslında o zaman kitap olmadığı için, yani basın bu kadar çok olmadığı için ve iletişim bu kadar yoğun olmadığı için bilgiyle oluyor ve bu bilgi de gezerek elde edilen bir bilgi. Orada diller öğreniliyor. Sonra o diller öğrenilmesiyle beraber şeye başlanıyor. Dillerle beraber bilginin, her milletin kendi bilgisinin diğer ülkelere ve kıtalara yayılması ve bunların öğrenilmesi ve bunların kullanılmasıyla dünyamız böyle bir gelişim sağlıyor. Şimdi ben böyle ortaokuldayken falan münazara diye bir şey vardı. Münazara yapardık. Münazara konularından biri bilirsiniz. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Çok enteresan bir münazara konusu. O zaman hep bir taraf tutardık. Yani işte okuyan çok bilir, gezen çok bilir. İşte o onu savunurdu, bu bunu savunurdu. Ben şu anda bu tür münazaraların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık okumak da gezmek de, ikisi de birbirini destekleyici olmalı. Yani ikisini bir arada yapan iyi oluyor. Bilgi böyle güzel oluyor. Yani hem görüyorsunuz hem okuyorsunuz. Bunu da mesela ben yurt dışı gezilerimde çok yaparım. Ne yaparım? Bir de o şehri incelerim, Google'larım, YouTube'dan okurum, tarihçesine bakarım. Dolayısıyla hem okumakla hem gezmekle bunu öğreniyoruz. Bütün bunlar 9. evi anlatıyor. Aslında biz astrolojide 9. ev, yani Jüpiter'den bahsederken bilgiden ve bilginin yayılmasından bahsediyoruz. Biz burada yabancılardan bahsederken aslında eski astrolojide o yabancılara gidip oradan bilgiyi alıp gelen bilge insanlardan bahsediyoruz. Tabii her zaman doğru bilgi alınıyor mu, geliniyor mu, öğreniliyor mu, o ayrı bir şey. Onlar tartışılır ama hani size Jüpiter'i anlatmak için söylüyorum. Şimdi Jüpiter'in bir de bu bilge ve bu bilgiyi de yayma huyu var. Yani bu bilgiyi de bir şekilde anlatıyor, yayıyor, söylüyor ve bunun bir felsefesini oluşturuyor. Yani adam orada yönetiyor. Adam dediğim Zeus oluyor. Erkek olarak anlatıyorlar. Zeus da o yüzden adam diyor. Dolayısıyla bunu anlatıyor. Ve üstüne üstlük her şeyi çoğaltan, büyüten bir şey. Gezegen olarak da en büyük gezegen biliyorsunuz. Jüpiter büyük bir gezegen. Ve her şeyi de çoğaltıyor. Bu çoğaltmayı, bolluğu, bereketiyle beraber Jüpiter'in şunu da getiriyor Jüpiter. Jüpiter aynı zamanda bu bilgiyi, kötü şeyi de çoğaltarak yapıyor. Yani bunu biz mesela maalesef çok kötü bir deneyim olarak nerede gördük? Covid'de gördük. O dönemde biliyorsunuz Plüto, Hades, Jüpiter'in kardeşi ve Satürn, bunların babası ve disiplin, Kronos yani, ve Jüpiter. Şimdi bu üçü bir aradaydı. 2019 Aralık'ta sanıyorum, Kasım Aralık gibi bir araya geldi ve Covid'in başlama zamanıdır zaten. Bütün astrologlar konuştuk. Bir şey olacak, çok büyük bir şey ve dünya alt üst olacak diye. İşte kimi ondan, kimi bundan dedi. Şimdi ama burada bildiğimiz bir şey vardı ki Jüpiter bu iki malefik, yani kötücül gezegenin, Plüto ve Satürn için konuşuyorum, bunları çoğaltan bir enerji. Yani Plüto ölümü anlatır, Hades ölümü anlatır. Jüpiter yani Zeus da bu ölümleri çoğalttı. Bu kapana sıkışılmışlığı büyüttüğü bütün dünyaya yaydı. Bakın, dolayısıyla
aslında burada Jüpiter evet faydacıl bir gezegendir ama her şeyin fazlası zararlıdır. Yani bugün en sevdiğimiz şeyler işte nedir? Sevginin bile fazlası zararlıdır. Neden? Gerçi sevginin ölçüm aleti yok da bence. Öyle çok seviyorum, az seviyorum diye bir şey olmaz. Hava gibi bir şey. Gerektiği kadar alıyoruz ama hani gündelik konuşumda diyorum. Yani çok seviyorum onu, öldürüyorum falan geliyor. Böyle sapkınlık haline gelebiliyor mesela. Bağımlılık haline gelebiliyor. Bunu yine Jüpiter'in etkileri içerisinde görürüz. Mesela bir Jüpiter büyüttüğü için bizim birinci evimizde yer alan, prezentasyonumuzu gösteren alanda bir Jüpiter boğada, yengeçte falan ve birinci evde yani yükselen burcumuzda bizi fiziksel olarak da büyütür, kilolu yapar yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim bir ayla birleşmiş bir Jüpiter işte yengeçtedir falan, kilolu bir anne verir böyle şey. Tabii neşelidir Jüpiter ama tabii unutmamak gereken bir şey de var. Bu neşenin yanında hiddeti de çok şiddetlidir. Onun elinde şeyler vardır. Zeus elinde şimşek tutar ve hiddetlendiğinde bunu gönderir. Tabii bir de Zeus'un şey özelliği de var. Maalesef çok fırıldak biridir de aynı zamanda. Gördüğü her kadına demeyelim de bir sürü kadına çapkındır Zeus yani şimdi. Ama boşanmaz karısı, ayrılmaz yani. Onu sevgisi ve şeyi çoktur. Fakat hep kadınların hayatına, aşık olduğu kadınların hayatına girer ve o kadınlar, Zeus bir kadının hayatında asla kendini göstermez. Fiziksel olarak başka bir modelde. İşte kuğu kılığına girer. Yok işte bilmem ne kılığına girer. O kılıkta şey olur. Kadınlar onu görürse taşlaşırlar zaten. Ve çapkınlık yapar Zeus. Karısı da Hera. Hera'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İsimleri unutuyorum. Çok karışık bu mitolojide isimler. Not aldım çok çalıştım ama. Hera diye hatırlıyorum. Hera aynı zamanda işi gücü kocasının çapkınlıklarını kontrol etmeye çalışmak. Bir de bu çapkınlıklardan dolayı o kadınlara ceza da verir yani. Onlar işte onlara ne bileyim bir tane onları boğa kılığına sokar da onların peşine birer at sineği gönderir de falan filan böyle hikayeler var mitolojide. Şimdi dolayısıyla buradan neyi anlıyoruz? Yay burcunun biraz çapkın olduğunu anlıyoruz sevgili yaylar. Öyle şey değildir yani. Evet şeye bağlıdır, kişiye bağlıdır ama güzel ve hoşuna gidene de dayanamaz ve onu kendinde hak görür sevgili yaylar. Evet. Dolayısıyla böyle. Şimdi gelelim Jüpiter'in etkilerine. Geldiği yeri büyütüyor, yayıyor, çoğaltıyor, öğrenmeyi kolaylaştırıyor, kapı açıyor. Jüpiter'in bir döngüsü 12 yıl sürer. Yani bir burçta yaklaşık bir yıl kalır. Şimdi 9 Haziran'da girecek Yengeç'e. 30 Haziran'a kadar 2026'ya kadar Yengeç'te. Dolayısıyla bu esnada bir yıllık olduğu için bize etkilerini de çok net görebildiğimiz bir gezegendir ve çok çalışır Jüpiter ya. Çok çalışan bir gezegen yine. Bütün gezegenler çalışıyor astrolojide. Şimdi ilk önce Jüpiter'in kendi haritalarımızdaki etkilerine bakalım isterseniz. Şimdi bir kere Jüpiter bir gezegenle bir aradaysa o gezegenin etkilerini çoğaltır. Örnek vereceğim. Kendimden örnek vereceğim. Jüpiter benim Merkür'ümle birleşmiş ve böyle tanıdığım 2 kişi daha var böyle. Gene Jüpiter Merkür birleşimi olan.
Şimdi ben bunun ne olduğunu hep merak ediyordum. Tabii bambaşka etkiler de oluyor ama çok basit bir Jüpiter-Merkür etkisi söyleyeyim size. Meraklı kişilik. Merkür meraktır. Bu kişi meraklı. İkinci etkiyi söyleyeyim size. Çok konuşan insan. Yani geveze ve meraklı. Gerçekten böyle Jüpiter-Merkür birleşimi olan iki tanıdığım var. İkisi de arkadaşım. İkisi de böyle. Ben de öyleyim. Çok konuşuyorum biliyorum. Annem bile bazen bana söylüyor. Çok konuşuyorsun kızım diyor ya. Hiç mi yorulmuyorsun diyor. Mesleğim gereği de çok konuşuyorum. Konuşmayı da bir şekilde seviyorum. Ve öğrenmeye bayılıyorum. Yani şimdi Merkür öğrenmektir ya, meraktır ya. Ben 50 yaşında 2. üniversiteme gittim. Bilin bakalım hangi okula gittim? Mütercim tercümanlık. Neden? Çünkü Merkür arkadaşlar dili, lisanı, iletişimi anlatır. Mütercim tercümanların gezegenidir Merkür. Dolayısıyla Jüpiter burada onu çoğaltıyor. Dil öğrenmek istiyor kişi. Öğrenmek istiyor kişi. Bilmek istiyor. Meraklı gibi. Bunu böyle çoğaltabilirsiniz. Mesela Jüpiter, Venüs bir arada kişiyi zevklerine daha düşkün yapar. Mesela Jüpiter Ay birleşiminde olan kişi kişinin annesini Yay burcu gibi yapar ya da kilolu yapar. Yani bu tabii hangi burçta nerede onların hepsini bir arada biliyorsunuz yoruyoruz. Böyle sadece şeyde değil. Dolayısıyla Jüpiter hangi burçla beraberse ve hangi evinizdeyse oraya da bolluk getirir. Yani Jüpiter 1. evdeyse ama tabii şimdi 1. evde Oğlak'taysa mesela Oğlak zayıftır fiziksel anlamda, kemikli bir yapıdır. Jüpiter de orada 1'de Oğlak'taysa kişiyi çok şişman yapmaz ama balıktadır ya da boğadır 1. ev. Jüpiter de oradadır. Kişi fiziksel olarak böyle iri yarı, güçlü, kuvvetli gözüken ama biraz da kilolu olan mesela. Mesela yay burçları çok enteresan. İlerleyen yaşlarında kilo almaya meyillidir yaylar. Genelde çok zayıf olurlar fakat kalçayı anlatır. Çünkü bu yayı anlatan diğer bir şeydir. Böyle yarı insan yarı atlar vardır ya o da gene yay burcuyla alakalı olduğu için böyle bir kalça kısmını da anlatır. Dolayısıyla genelde böyle 1. evde Jüpiter'i olanların kalçalarının daha büyük olacağını falan düşünebiliriz öbür taraftan. Evet. Jüpiter 2. evimize geldiğinde burada bolluk verir tabii. Fakat hangi burçta olduğu önemli, nasıl açılar yaptığı önemli. Yani burada gelir Jüpiter çok kötü açılı bir Plüto ile birleşmiştir. Burada iflası da büyük yapabilir mesela, örnek veriyorum. Dolayısıyla ama ben genelleme yapmak zorundayım böyle anlatırken. O detayları kişisel haritalarımızda görebiliriz, bakabiliriz. Jüpiter 3. evimizde yani ikizlerde olduğunda iletişimi çok anlatır. Akrabalarımızı çoğalır. Birden fazla kardeşimiz olabilir. Efendime söyleyeyim amca, teyze, hala bunlar çok Jüpiteryen insanlar olabilir. Yay burcu olabilirler veya çok geniş bir akraba kitlemiz vardır mesela. 4. evde Jüpiter yuva evinde mesela çok kökümüzde Jüpiteryen birileri olduğunu özellikle gösterir. Bilge kişilerin, atanın, anne soyunun, ben anerkil bir toplumdan geldiğimizi düşünürüm. O yüzden benim için ata daha çok anne tarafıdır. Bazı astrologlar 4'ü baba olarak anlatıyorlar. Hayır, hayır, hayır. Onu daha doğrusu ataerkil bir toplumdan geldiğimiz için evet bazen öyle yorumluyoruz ama bana sorarsanız, bana soruyorsunuz ben anlatıyorum, anaerkildir. Evet. Okey. Kökümüz anaerkildir. Sonradan ataerkil yapıya büründürülmek zorunda kalmışız. Onları ayrı anlatırım size feminist sevim olarak. Evet. Şimdi gelelim Jüpiter 4'te, evet 4'te
ülkeden gelen, doğduğumuz yerden, kökümüzün getirdiği yerden gelen şans da demektir. Jüpiter şanstır yani. Orada gelen, oradaki bilge kişileri anlatır. Ailedeki şanslı insanları anlatır. Mesela büyük ev verir. Oturduğumuz, yaşadığımız evlerin büyük olduğunu anlatır. Gibi gibi. Sonra 5. evde Jüpiter mesela çocuklarla ilgili çok keyifli şeyler getirir. Sahneyle ve sanatla ilgilenmeyi getirir. Bir hobiyi böyle parıldatmayı getirir. Biraz ama Zeus biraz tembeldir. O öyle yönetmeyi sever. Yani orada oturur böyle. Zeus'u çalışırken göremezsiniz. Zeus karar mercidir biraz yani. Onu yapmayı tercih eder. Çok böyle yani Satürn operasyon yapar. İner belki karanlıklarda çalışır, madenlerde çalışır falan ya da Plüto yerin altından çıkmaz falan böyle yani. Hades yani ama Jüpiter öyle değildir. Jüpiter daha böyle eller havaya bir şey. Bana hep soruyorlar bir daha dünyaya gelseniz hangi burç olmak istersiniz? Valla yay olmak isterim yani. Yani Jüpiter etkili biri olmak isterim. Jüpiter etkisi var da çeneye vurmuş. Orada da yapacak bir şey yok efendim. Bir de merak yani. Neyse yani. İnsan 50 yaşında okula mı gider ya? Oturduğun yerde. Neyse okey devam edelim. Şimdi gel Jüpiter 5'te sevgili verir. Çok sevgili verir. Yay burcu adam verir. İyimser insanlar verir. Pozitif insanlar verir. Jüpiter 6. evde mesela bir arkadaşıma yıllar önce bundan 30 sene önce falan bir harita bakın o zaman da bu kadar astrolojiye hakim ama bu kadar değilim tabii. Dedim ki hep sağlık tarafından kontrol edileceksin dedim. Ve yani hep şanslısın dedim sağlık konusunda. Her şey olur ama kurtulursun dedim. Döndü dedi ki küçükken 3. kattan düşmüşüm ölmemişim dedi. Yani ölmemiş yaşıyor hala. Çok şaşırmıştım. Çok görüyorum. Jüpiter 6. evde transitinde benim hayatımı kurtardı mesela. Bir şekilde koruyor sizi orada. Dolayısıyla doğum haritanızda da bu sizi koruyan bir enerjidir sağlık anlamında. Ama tabii çoğaltan da olabilir. Bakın orada bir Jüpiter, Plüto, bir Jüpiter, Satürn bir kötü açıyla orada olmuş. Bunu çoğaltabilir yani anlıyor musunuz? Bunu bireyselde bakmak lazım. Yani tek başına ay tamam ben kaza yaparım kurtulurum diye bakmamak lazım. O yüzden öyle değerlendirmek lazım. İşte şans verir tabii. Kolay iş bulabilirsiniz. Çok teklif gelebilir gibi düşünmek lazım. Çalışanlar yay burcu veya onun gibi iyimser, pozitif, bilgili kişiler olabilirler. Size bağlı çalışanlar olursa bir yöneticiyseniz vesaire. 7. evde tabii Jüpiter tabii ki doğal olarak evlilikle ilgili ve iş ortaklarıyla ilgili size bir şey getirir. Genelde Jüpiter'i 7'de gördüğümde ben bir kişinin haritasında ve güzel bir burçtaysa böyle güzel de açıları varsa hep diyorum ki karşı taraf evlenmeyi istemiş. Yani size karşı taraf gelmiş. Bir de işte bunu zengin yapar, yay burcu yapar, yakışıklı yapar. Yaylar yakışıklı olur şimdi ne diyeyim yani. Yani koca Zeus'a da çirkin mi diyeceğiz şimdi şeylerde. Dolayısıyla burada onu getirir Jüpiter. Karşı taraf sizle evlenmek ister. Gel yapalım edelim. Birden fazla kişi, birden fazla evlilik de getirebilir. Yani şimdi Jüpiter gelir orada İkizler Burcu'nda güzel de bir açı var. Bir oradan bir buradan verir. Ya da İkizler Burcu birini size getirir mesela. Böyle bakmak lazım. Jüpiter doğum haritasında 8'de işte eşten gelen paranın iyi olacağını, miras getirir. Uzaklardan miras getirir mesela. Sizin başkalarının parasını kolay yönetip buradan kazanabildiğinizi gösterir falan. Tabii burası koruyucu bir alan aslında. Tabii biraz sağlıkla da ilgili ya hani
Orada onu getirir. İçsel olarak bir bilgelik getirir. Jüpiter 9'da bilmeyi, öğrenmeyi ve yurt dışında gerçekten kısmetin, hele ki iyi açısı varsa, orada geleceğini gösterir. Şöyle söyleyeyim, 1995'te ev arkadaşımın haritasına baktım. Jüpiter'i 9'da, çok güzel, Türkiye'de böyle işte çok iyi bir okulda okuyor o zamanlar. Yeni mezun olmuş. Ve mezun olan herkes o zaman yurt dışına gidiyor. Ben de arkadaşıma diyorum ki ya yurt dışına gitmelisin sen. Bak abisi de o sırada yurt dışında. Yurt dışına gitmelisin. Kısmetin orada. Kendisi bir boğa ve inatçı doğal olarak. Hayır, ben burayı seviyorum ve ben asla gitmeyeceğim yurt dışına. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. 2004 ya da 2005'ti. Öyle bir şey oldu ki Türkiye'de işsiz kaldı ve yurt dışına gitmeye mecbur oldu, yani öyle söyleyeyim. Ve inanılmaz paralar kazandı yurt dışında, öyle söyleyeyim size. Onu o yapan Türkiye'de kalsaydı çok sıradan biri olarak devam edecekti. Ama o orada inanılmaz bir hayat yaşadı. Yani çünkü Jüpiter'i 9'da. İyi bir üniversitede okumak, iyi bir okulda okumak, yüksek eğitimini iyi açılar için söylüyorum tabii, yapmak getirir. Jüpiter'in olumsuz etkisi nedir biliyor musunuz? Bütün bunları yapmakla beraber Jüpiter aynı zamanda şeyi de getirir. Ya der, ben evet bu açıları, bunları yapıyorum da kıymetini bilmez yani kişi. Ama bu okulu okudum, ne var ki yani falan yapar yani. Jüpiter 10. evde kişinin mutlaka kariyerinde, yani mutlaka diyorum, kötü açılar altında söylemiyorum tabii, bir noktaya geleceğini söyler. Şimdi bir noktaya gelmek demek ne demek? Arkadaşım, sen köyde yaşıyorsan köyün muhtarı olabilirsin. Yani herkes cumhurbaşkanı olacak, genel müdür olacak demek değil bu. Orası yani köyün muhtarı olursun ya da köyde namı şanı olan biri olursun ya da mahallenin olursun. Anlatabiliyor muyum? Sosyo-kültürel olarak hangi yerdeysen orada göz önünde olmak demektir. Orada şanslı olmak demektir. Orada mesela babadan şansı ben oradan beklerim. Çünkü orası Kronos'un evi, Oğlağın evi yani. Orada. Orada kariyeri olan insanlar olarak sosyal statüsünün yükseleceğini söyleyebiliriz genel olarak. Burası aynı zamanda tabii ki evliliği de gösterir. Çünkü niye? Biz kralla evlenirsek kraliçe oluruz kardeşim. Yani prensle evlenirsek prenses oluruz. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Jüpiter orada prensle evlenip evlenmeyeceğimizi de gösterir. Ya da prensesle evlenip evlenmeyeceğimizi de gösterir. Yani babamız ve eşimiz de bizim sosyal statümüzdür ya. Oradaki Jüpiter bunları da gösterir şeyde. Sonra 11. evde tabii ki burası arkadaşlarımızın çok olduğu. Yani burası şimdiki anlamıyla network evi. Eskiden ben astroloji öğrenmeye başladığımızda network diye bir şey yoktu, yani televizyon yoktu da doğru düzgün. O zaman o böyle kitaplarda arkadaşlık evi diye yazardı 11. ev. Şimdi network'tür burası, network. Yani bildiğimiz network. Ve günümüzde bütün dünya network üzerinden yürüyor. İş hayatımız hepsi network'ümüz üzerinden yürüyor. Tanıdıklarımızla, çevremizle var oluyoruz. Aslında şimdi Jüpiter zaten şeyde 11. evde bu network'ün genişliğini anlatır. İşte benim 11. evimde yani bakın buradan benim yaklaşık 20.000 abonem var mesela. Bu bir network'ün genişliğini anlatıyor bakın. Ve ne anlatıyor? Ben Merkür yapıyorum burada. Yani Jüpiter Merkür'ün birleşmiş olduğu için konuşuyorum size, anlatıyorum. Bilgimi paylaşıyorum. Anladınız mı? Ve burası gerçekten zengin tanıdıkları gösterir. Bilge kişileri tanımayı anlatır. Çevremizde böyle insanlar, Jüpiter yani insanlar çevremizde çok olduğunu gösterir falan. 12. evde Jüpiter koruyucudur. Çok eski bir astroloji kitabında okumuştum ben. Vallahi kimin hatırlamıyorum bunları. Okudum, bazı kitaplar piyasada yok bugün. Jüpiter 12. evde koruyucu melektir.
Sizin adınıza dua eden bir yaşlı ebeveyndir. Yani bir anneanne, babaanne böyle sezgileri çok kuvvetlendirir. Rüyaları çok arttırır. İç sesinizden çok güzel şeyler. Çünkü balığın evi ya burada. Jüpiter o bilgeliğini artık sezgiyle de anlatıyor. Dolayısıyla Jüpiter 12. evde severim ben. Çok güzel besler o aşağıyı, çok güzel bilinçaltını çok güzel besler. Ha tabii orada bir Jüpiter Mars işte kötü açılı bilmem ne falan o ayrı, orada da şiddeti çok besleyebilir yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi transitlerin de ne anlama geliyor? Tabii ki birinci evde geçtiğinde orada Jüpiter ne kadar Koç'ta çok böyle o olması, birinci evde iyidir Jüpiter. Jüpiter orada bize yeni kapılar açtırır, yeni bir başlangıç yaptırır. İkinci evde maddi konularımızda bolluk getirir. Mutlaka. Yani şöyle mutlaka. Para kaybederseniz bile bir şekilde korur sizi yani. Ben öyle düşünüyorum hep. Üçüncü evde iletişimimizi arttırır. Kardeşlerimizden ya da akrabalarımızdan birinin çocuğu olur, onların hayatına bir şans gelir ve biz buna çok seviniriz. Dördüncü evde ev aldırtır, evlendirir, aileye bolluk getirir gibi. Beşinci evde aşk hayatımızı çocuk canlandırır. Çocuk sahibi olabiliriz, sahnede yer alabiliriz. Bir hobimizi göz önüne çıkartabiliriz. Ya da piyangodan bir şey kazanabiliriz, haybiye bir şey kazanabiliriz. Altıncı evde iş getirir, sağlıkta korur. Benim 6. evimde transitte giderken ve solar return'ümde birleşmişti Uranüs'le 6. evde. Hastalık getirdi ama öldürmedi. Yani ölüyordum da öldürmedi yani, gibi koruyor orada. 7. evde evlilik getirir. Evliliğin rahat etmesini sağlar, şans verir. 8'de eşinizin parası, maddiyatı, ailenin maddiyatı artar, miras getirir. Fakat ölümü de getirebilir kötü bir açıdan. Birini kaybedersiniz ama o sizin hayrınıza olur mesela. Zaten hani ölmüş gibi biridir yani. Gibi acı çekmeden gidebilir mesela. 9'da seyahat getirir. Mesela ben ilk uzak yurt dışımı Londra'ya yapmıştım. Tam 1 yıl kalmıştım bakın. Tam 1 yıl. Vizemin dolmasına 1 yıl vardı. Jüpiter 9'dan giderken gitmiştim. Öyle söyleyeyim size. Jüpiter 10. iyi bir üniversite okursunuz. O eğitiminizde bir şey getirir. Size çok şey katacak bir eğitim. Bir yabancıyı hayatınıza sokabilir. Bir yabancı şirkette çalışabilirsiniz. Uzaklara gidebilirsiniz. 10. evde tabii ki kariyerle ilgili büyük şans getirir. İşte terfi, yeni iş imkanı, size ileride bir şey katacak bir işe yeni bir iş eklenmesi, görünür olmak toplum içerisinde, evlenmek gibi, sosyal statünün değişmesi, artması gibi. 11. evde yeni bir arkadaşla tanışmak, maaşınızın artması, kariyerden gelen maaşın artması, size dostlarınızdan ve network'ünüzden gelecek fayda, yabancılarla, uzaklarla olan iletişiminizin artması. Burası biraz yurt dışını gösterir, uzaklardır çünkü gene burası da Kova. Hatta çok uzaklar, uzaylılar. 12. evde inançlarımızın artması, sezgilerimizin artması, korunma anlamına gelir. Bir de Jüpiter'in Güneş'le birleşimimiz var. Yani kendi burcumuzda olması. Bu da mutlaka bir kapı açar. 12 yılda bir gerçekleşir. Bu sene Jüpiter yani Haziran'da girdikten sonra yengeçlere 1 yıl boyunca büyük şans getirir. Öyle söyleyeyim size. Yeni bir kapı açar. Evlenir.
iş değiştirir. Hani iyidir genelde. Özellikle iyi konumlanmış güneşi olanlar için. Tabii ki ilk girdiğinde yengeçin, yani ilk Haziran ayında girdiğinde yengeçin başında doğanları daha çok etkiler. Sonra giderek, yani bu bir yıl boyunca yengeçin en son solunda doğanları daha fazla etkileyerek ilerler. Bir. İki, çok çok önemli bir Jüpiter etkisidir. Jüpiter birleşimi diyoruz biz buna. Jüpiter 12. ama Jüpiter birleşimi de 12 yılda bir olur. Doğum Jüpiterimizin, yani natal Jüpiterimizin ile aynı burca geldiğinde. Evet. Şimdi ben buna beyaz atlı prens sendromu diyorum. Bir anda istediğimiz her şey olur ama yani böyle. Ben bunu yaşadığımda, ben bunu 2 kere yaşadım yaşım itibariyle. Birinde çok para kazandığım bir işe girdim. Ama o kadar, yani o zaman kaç yaşındaydım işte, hatırlamıyorum şimdi. Gerçekten büyük, 22-23 yaşında işte oluyorum. Tabii 23-24 yaşında oluyorum. Yani o zamanlar, o yaşta o kadar parayı kimse kazanmıyordu ama hiç farkında değilim, nasıl harcamışım anlatamam size. Şimdi o kadar para kazanamıyorum, öyle söyleyeyim size. İkincisinde hayatımın aşkıyla karşılaştım dedim. Ve böyle bir anda yani hiç böyle bir inancım yokken ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? O bir yıl geçiyor ve sonra bir anda Beyaz Atlı Prens'le tanıştım. Gerçekten öyle zannettim. Yani Beyaz Atlı Prens zannettim. Dedim geldi işte Beyaz Atlı Prens, bu benim 35-36 yaşında, bu 12 senelik döngülerde oluyor ya. Şeyde, Allah dedim, işte Beyaz Atlı Prens gelmiş, ben hemen koşayım onu gideyim. Bir yılın sonunda yağmur yağdı. Bir baktım boyaymış hepsi. Yani şunu anlatmak istiyorum, işin esprisi bir tarafa. Sonra bir bakıyorsunuz o değil. Fakat bütün gezegenler bize öğretmek içindir. Tamam mı? Bütün her şey bize, iyi de kötü de, bize öğretmek içindir. İyi, neden hoşlandığımızı, neyi sevdiğimizi, yaşama enerjimizi veren, bunları öğrenmemiz içindir. Kötü de aynı şey içindir. Yani kötü deneyim dediğimiz şey de aslında bize neyin uygun olduğunu anlatan. Yani ben neden o şeyde, o zaman da böyle meditasyonlar yapıyorum. Çok, ben Reiki Master'ım aynı zamanda. Ben neden bunu yaşadım? Neden ben kendimden önce bir başka insanı veya başka bir şeyi kendi önüme koydum diye bakmıştım. Yani niye aşık olduk diye bakmadık 36 yaşında. O tabii altta, üstte konuşma o da, alt tarafta baktığım şey, ben neden gözüm bu kadar kapandı konusuydu. Orada tabii kendimle ilgili bazı şeyler buldum ve anladım ki hiç bana uygun olmayan biriyle ben birlikte olmuşum. Çünkü şunları yanlış şey yapmışım. Aslında temel olarak anladığım, hiçbir zaman hiç kimse sizin önünüzde değildir. Sizden daha değerli hiç kimse olamaz. Yani biz varsak hayat var, biz varsak sevdiklerimiz var, biz varsak onu anlamlandırabilecek sağlığa, fiziksel ve ruhsal sağlığa sahipsek, o zaman bizim sevgimiz var ve başkaları da bunları paylaşabiliyor, şifalanabiliyor vesaire diye bakıyorum. O yüzden buna egoizm diyebilirsiniz ama ben öyle görüyorum. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ne çocuğumuz, ne annemiz, ne eşimiz, hiç kimse bizden daha değerli değil. Bunu unutmayalım. Evet, çok kısaca size Jüpiter'den bahsettim. Pek kısa olmadı. Jüpiter Merkür birleşimim var benim. Geveze kadın. Sevgiler.